Selamlar herkese. Biz Tarot'a hoş geldiniz. Umuyorum hayatınızda her şey yolundadır. Öyle değilse bile yoluna girmek üzeredir ve siz bunu hissediyorsunuzdur. Yine istek üzerine bir açılımla karşınızdayım. O ve sen açılım yapacağız. Bu tarafa niyet ettiniz. Aklınızda olan insanı alacağım. Bu tarafa sizi alacağım. Sizinle ilgili sorular soracağım. Ve en sonunda neler olabilecek bunlara bir bakacağız. Bir sürü destek sipariş verdim. Hem onların gelmesini bekledim hem de bir türlü müsait olup açılım yapamıyordum. Kısmetse şimdi bugün bir açılım yapacağım. Her zaman belirttiğim gibi açıklamaları da yazıyorum. Açılımlar zamansızlığa niyetle. Gönül rahatlığıyla istediğinizde her an karşınıza çıktığında izleyebilirsiniz. İlk önce sizin hakkınıza sorular sormak istiyorum. Alandan kendi enerjimi çektiğimi de belirtmek isterim. Videoyu dengeleyip izleyecek olan sizlere en doğru mesajları iletmeye niyet ediyorum. Bakalım güncel hayatınızda, gündeminizde neler var sizin? Çok güzel geldi size. Deste altımızda bir güneş kartı. Destekleyerek gitmek istiyorum. Sevgili Kuş Tüyü Tarot'un Efsun ablanın destesinden de faydalanacağız. Arkadaşlarınızla eğlendiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. İşinizle ilgili, kariyerinizle ilgili, eğitiminizle ilgili birçok şeyi gerçekleştirme potansiyelinizi gördüğünüzü görüyorum kartlarda. Sanki kafanızda planlar var ve sistem, evren, Allah tarafından destekleniyorsunuz ve bunları oldurmak için birçok girişimde bulunuyorsunuz gibi görünüyor. Ama sanki şu aralar hayattan ve yaşamaktan keyif aldığınız bir dönemdesiniz. Bu kısım birazcık daha geçmiş. Şimdi ve gelecek şeklinde yorumlarsak, e, evet arkadaşlarınızla eğlendiniz, çok güzel zamanlar geçirdiniz. Bolluğu, bereketi hissettiniz ve şu an kariyerinizle ilgili, eğitiminizle ilgili o alan neyse onunla ilgili de büyük atılımlar gerçekleştiğinizi söylemek pek mümkün. Buraya destek almak istiyorum. Bakın bazılarımız gerçekten bağımlı hissettiği kötü alışkanlıklarından kurtulmuş olabilir ya da kurtulmak üzerine adımlar atıyor olabilir. Belki bu aklınızdaki kişiyle ilgili bir durumdur. Belki sizi geride tutan, geride hissettiren, geçmişe çeken bir şeyler olabilir. Kötü alışkanlıklarınız olur. Bunlarla ilgili somut adımlar atıyor olabilirsiniz geldiğiniz noktada. Bakın büyücü kartının üzerine çaba kartı geldi. Azmet ve düşlerini gerçekleştir. Sanki artık tamamen bu kafadasınız ve size iyi gelecek olan alana ya da kariyerinizi, mesleğinizi, belki eğitiminizin iyi taşıyacak olan alanlar hakkında çok çabaladığınız görünüyor. Burada kupa üçlüsünün üzerine üçüncü göz çakrası geldi. Sezgilerini dinle, sınırsızlığını keşfet. Belki de bunun arkadaşlarınız vasıtasıyla girdiğiniz ortamlarda sizi aşağı çeken durumların ne olduğuna dair büyük konuşmalar yaptığınız ve geçmişte bağınızı kopartmaya çalıştığınız bir evrede olduğunuzu da söylemek pek mümkün. Çünkü geldiğiniz noktada bakın diğer destemiz Güneş kartı. Burada da gerçekle yüzleşmek kartı geldi. En karanlık zaman sökmeden hemen öncesidir. Sanki artık bazı gerçeklerle yüzleştiniz ve o karanlık zaman geride kaldı ve siz geleceğe daha umutla, pozitif bir yaklaşımla bakıyor ve adım atıyorsunuz gibi görünüyor. Hemen niyet ettiğiniz kişiye bakalım. Onun gündeminde neler var? Sizin kartlarınız müthiş geldi ya. Niyet ettiğiniz kişinin gündeminde neler var dedik. Kendisini kupa kralı olarak verdi. Değnek sekizlisi. Ya bir şeyleri oldurma derdinde bu geçmişinde özellikle çok fazla güç mücadelesi girdiği, kendini güçlü gördüğü bir alanla ilgili bir şeyleri oldurma, çabucak derleyip toparlama derdinde ama şu an hali hazırda güncel enerjisine baktığında biraz neyi nasıl yapacağını bilemediği bir kupa dörtlüsü enerjisiyle halinden pek de memnun değil. Evet kafasında planları var, oldurma gibi bir gailesi var ama sanki o çıkış yolunu, çözümü bulamadığı bir evrede görünüyor kendisi şu an. Şuraya bir kart karışımı çok merak ettim. Karşına çıkan zorluklardan daha güçlü olmak zorundasın. Kendine meydan okut. Yani tam da onun için bir kart seçiyordum. Araya şöyle bir kart karışmış.
Bakın tam da dediğim gibi geldi aslında kupa dörtlüsüyle beraber. Karşına çıkan zorluklardan daha güçlü olmak zorundasın. Kendine meydan oku. Yanında da bir güç kartı var. Ya belki çıkacak bir yol arıyordur kendisine. Nasıl olduracağına dair ümidi yoktur. Evet, bu alan neyse ona keyif vermeyen, oldurmak istediği şey. Buradan çarçabuk bir kurtulma derdi var. Biraz destekleyerek gitmek istiyorum burayı. Beklenen haber geliyor diyor. Bakın yani bu gündeminde olan mevzu neyse güç kartıyla belki çok fazla kibre düştüğü, büyüklük gösterdiği bir alan ve buradan aslında bir yandan bir iletişim beklerken bir yandan da ne derler kuyruğu dik tutma derdindedir. Onunla ilgili bir şey de olabilir. Engelleri aş ve yeni devri başlat. Bakın kupa dörtlüsü çok güzel geliyor onun da kartları. Yani birbirini destekliyor kartlar. Evet, bu kupa dörtlüsü yaşadığın enerji, o tıkanmışlık, neyi nasıl yapacağını bilememez hali aslında diyor ki yapabilirsin. O gerekli özgüveni, cesareti toplarsan engelleri aşabilir ve yeni bir devri başlatabilirsin ama kişi geldiği noktada pek de fazla bunu göremiyor gibi görünüyor. Kalp çakrası, tabii kupa kralının üzerine gelmesi de çok manidar olur. Zırhını bırak, kalbin yolculuğuna güven. Evet, duyguları vardır kupa kralının ama adım atmaz. Belki gölge tarafından bahsedecek olursak içinde yaşar, olduğu gibi yansımaz, biraz manipülatif bir kraldır. Mutluluk ve özgürlük sınırların ötesinde deste at mesajı da sınırlar kartı. Hiç kullanmadığım bir desteden yine size soru sormak istiyorum. Peki duygusal olarak kendi hayatınızda ne durumdasınız, nasılsınız? Ya kendinizi sağlam aldığınız, sağlam düşündüğünüz bir anla ilgili, yani muhtemelen bu aklınızdaki kişi olabilir. Hem bir ikileminiz var kafanızda ya da artık bu ikilem bitmek üzere, artık ben daha fazla beklemeyeceğim dediğiniz bir anda gelmiş olabilir. Bazıları e, duygusal yaşantısıyla ilgili beklenmedik bir haber almış olabilirler. Biraz anın enerjisinde kendinizi kötü ve çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Çünkü kule kartı hiç beklenmedik ani gelişmelerden bahsedeceği gibi bir süredir de böyle bir durum söz konusuysa artık daha fazla beklemek istemiyorum, bu olaylardan çıkmak istiyorum diyor olabilirsiniz. Kafanızda artık bir netleşme olacak. Yani kupa ikilisi bir belirsiz, kupa ikilisi diyorum affedersiniz. Kılıç ikilisi bir belirsizliktir, netleşememektir, doğruyu görememektir, bir kararsızlık halidir. Ama yanında bir kule kartı, onun yanında da bir tılsım kraliçesi görünce sanki artık netleşmeye doğru gidiyorsunuz diyebilirim. Biraz desteklemek istiyorum burayı. Of, çok güzel geldi. Yani muhtemelen burası. Daha önce yıkıldığınız bir alan. Muhtemelen niyet ettiğiniz kişiyle alakalı bir şey. Artık diyorsunuz ki burası beni beslemiyor. Burası bana iyi gelmiyor. Toparlanmak zorundayım. Yeniden doğacağım. Daha güçlü, daha sağlam, daha masum bir şekilde. Çünkü şefkat kartı da var yanında. Bakın çok güzel geldi. Meryem Ana, çocuk ve Aziz kartı. Artık bu sizi ikilemde bırakan, kararsız bırakan alanla ilgili daha olgun düşündüğünüz bir evrede olduğunuzu söylemek pek mümkün. Kılıç ikilisi hem bir kararsızlık kartıdır, neyi nasıl seçeceğini bilememe kartıdır. Bir yandan da yanına gelen kombinasyonlarla aslında verdiğiniz o kararın arkasında durup o iki karardan birini seçmenizden de bahseder. Çünkü tam da geldiği bu noktada üzerine Aziz kartını da görüyor olmamız artık sizin daha net durduğunuzu ve bu kararsızlık halinden çıktığınızı söylemek pek mümkün. Hemen niyet ettiğiniz kişiye de aynı soruyu sormak istiyorum. Duygusal olarak ne durumdasın? Bakın onun bu kısmına yani iletişim kartının üzerine yardımcı destenin üzerine bir kılıç ası geldi. Yine bir kupa kralı. Adalet kartı. Yani çok fazla adalet olduğu için bu destede şu an bir de kupa dörtlüsünde gördük. Duygusal olarak ektiklerini biçtiği bir evrede olabilir. Bu biraz kötü manaya gelebilir. Çünkü kılıç ası, adalet kartı ve kupa kralının tam ortası da.
beyefendi ya da hanımefendi artık kim için dinliyorsanız biraz ektiklerini biçtiği bir evreden geçiyor olabilir. Çünkü kılıç ası ve adalet kartını sorduğum soruda aynı yerde görmek bana biraz ilahi adaletten bahsedebilir. Çünkü yine kendisini kupa kralı olarak vermişti. Bu sefer de kupa dörtlüsünün olduğu haneye bir kral attı kendisine. Bakalım ne anlatacak bize burada, çok merak ediyorum. İletişim konusunda ödün vermek istememiş olabilir ama şu an geldiği noktada sıkışıyor olabilir ve bu şu an olduğu nokta biraz ona keyif vermiyor açıkçası. Eğer sizin tarafınızdan hiç haber almıyorsa bir kıskançlık, kaybetme korkusuna kapılmış olabilir kişi şu noktada. Bakın çok fazla iletişim vurgusu var. Yani artık bu kaybetme korkusuyla birlikte hiç haber alamıyorsa sizden bir iletişim ve irtibat kurma isteği olabilir. Çünkü iletişim kartı geldi, iletişim kartı geldi, yine bir üçüncü iletişim kartı geldi. Dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü atacağı bu adım pek dürüst olmayabilir. Bir kurnazlıkla birlikte böyle bir arkadan iş çevirerek belki türlü türlü göndermelerle size de adım attırmaya çalışacak olabilir. Çünkü geldiği noktada bu adalet kartını ona tekrar geldiğimde hani neyi fark ettin diye soracağım oraya. Peki siz hemen hangi desteden kullanayım? Şundan kullanayım. Aklınızdaki kişiye karşı ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Bu kadar da büyük arkanı beklemiyordum açıkçası. Ya bazılarımızın gerçekten hayalleri var. Onunla ilgili planları var, hedefleri var. Ee, Artık ben bir şey yapmam. Çünkü Satürn sınırlamalardan, kısıtlamalardan da bahseder. Aziz kartı e, olgunca davranıp e, ona göre hareket etmekten bahseder. Evet, umutlarınız var, hayalleriniz de var. Ama sanki geldiğiniz noktada çok da bir şey yapmak istemiyorsunuz. Yani ondan adım bekleme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü bu e, olgunca bir ilişki olsun istiyorsunuz. Belki bazılarınız onunla dünya evine girmek istiyor. E, Aynı evde yaşamak istiyor. O kadar güzel hayalleriniz, planlarınız var ama geldiğiniz noktada kesinlikle siz adım atmazsınız gibi geliyor bana. Biraz burayı desteklemek istiyorum. Siz aklınızdaki kişiye karşı ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Bakın sizde çok fazla yeniden doğuş teması var. Az önce de çocuk kartı ile gelmişti, şimdi de yeniden geldi. Sonsuza dek kaybolduğunu düşündüğünüz şey geri gelecek ve imkansızın mümkün olduğuna tanık olacaksınız. Yani siz bunu istiyorsunuz. Size gelsin, doğru düzgün konuşun, irtibat kurun. E, Belki kurtarabilecek bir ilişkiniz vardır ama yine de kendi içinizde değil de karşılıklı konuşarak bunu olgun bir şekilde çözümlemek istiyorsunuz ve geldiğiniz noktada evet hazırsınız ama ben adım atmam, o gelirse bu pek mümkün olabilir dediğiniz bir evreden geliyor olabilirsiniz. Şimdi tam zamanı, dualarınızın duyulduğu, başaracaksınız ve haklı çıkacaksınız. Umarım çok güzel geldi. Sizi son derece güzel buluyor ama güzelliğiniz onu korkutuyor. Başka birinin sizi daha çok hak ettiğini düşünüyor. Deste altımız peki. İkiz Alev. İkiz Alev bağlantıları zordur biliyorsunuz siz de. Valla yıldız kartının üzerine güzellik ve zarafet kartı geldi. Çok da manidar oldu. Gerçi sizin aklınızdaki kişiye olan sorunuzla ilgili seçtik bu kartları ama yine de burada bir cevap geldi. Sizi son derece de güzel buluyor. Güzelliğiniz onu korkutuyor. Siz dua etmeye, pozitif kalmaya, meditasyonlar yapmaya, size iyi gelecek alanlarda kalmaya devam edin. Çünkü burada bir şeyler olacak gibi görünüyor ve sanki sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak gibi. Yıldız kartı bir şifalanma kartıdır aynı zamanda. Geçmiş travmaların iyileşmesi, umut kartıdır, her şeyin güzel olacağına dair ve burada aziz kartı, dünya kartı, yıldız kartı bunları görmek bana da güzel hissettirdi. Bakın şefkat, ilahi şefkat kartının olduğu hanede dünya kartı da var. Lütfen siz dua etmeye devam edin. Burada yine bir aziz kartı da var ve sanki yeniden kaybolduğunu düşündüğünüz şey size geri gelecek diyor. Eğer gerçekten istiyor ve bu konuda dediğim gibi dua ediyorsanız, meditasyon yapıyorsanız sanki o duyulmuş ve zamanı gelmiş gibi. Sonsuza dek kaybolduğunu düşündüğünüz şey geri gelecek ve imkansızın mümkün olduğuna tanık olacaksınız. Umarım Aziz kartı gibi gölge kimliğine düşmez de
olgun bir şekilde size nasıl gelmesi gerektiği gibi haliyle gelir ve ulaşır. Hemen niyet ettiğiniz kişiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Hangi desteği kullansam diye düşünüyorum. Şuradan alalım. Niyet ettiğiniz kişi size karşı ne düşünüyor, ne hissediyor? Geçmişinde bir kupa enerjisi çıktı. Sanki bu hali geride kalacak gibi ya. Umarım da geride kalır. Çünkü pişmanlıklar, üzüntü hali, kupa beşlisinde çok mümkün. Ama şu an geldiği noktada bir şansının olabileceğini düşünüyor ya da olması için o da isteklerde, arzularda diyebiliriz. Çünkü sizinle sıfırdan bir başlangıç yapma hayali var gelecek potansiyele baktığımızda ve tam şu an kader çarkı, Jüpiter'in o büyütücü etkisiyle belki oldurmak istiyor bir şeyleri. Çünkü bu hanede kupa dörtlüsü vardı. Yine geçmiş hanesinde kupa beşlisi geldi ama sizinle ilgili soruda bir kader çarkı, bir döngü değişsin, daha güzel destekleyici bir enerjiyle geçsin ve ben de sıfırdan belki biraz stoy, belki gerçi destek kartlarıyla göreceğiz bakalım. Yani sizinle ilgili güzel, olumlu şeyler düşündüğünü söylemek pek mümkün. O kupa beşlisi enerjisi biraz geçmişte kalmış gibi görünüyor. Tabii bunu eylem ve adım geldiği zaman öğreneceğiz, iyice soracağız. Biraz desteklemek istiyorum burayı. Bakın bu kupa beşlisi enerjisi eğer konuştuysanız o mızmız hali, ne bileyim bir şeyleri olduramaz gibi görünmesi, bunların hepsi bir maske olabilir. Duygularını sizden gizlemiş, saklamış olabilir. Çünkü eğer ilişkiyi baltalayacak sıkıntılı durumlara soktuysa sizi, bunlar diyor ki maskeydi. Çünkü gerçek duygularını itiraf edemeyecek kadar cesur olmayı istiyor ve sizinle ilgili duyguları var ama geçmişinizde size hoş deneyimler yaşatmamıştır ve bununla ilgili pişmanlıkları vardır. Keşke her şey benim e, böyle hayal ettiğim gibi olmasaydı. Keşke bu kadar da türlü türlü zorluklar yaşatmasaydım dediği bir evrede olmuş geçmişinde. Şimdi anın enerjisine baktığımız zaman kader çarkı ile birlikte bir uyanış kartı geldi. Uyanış süreci başladı. Artık yeni bir sevgi anlayışına sahip ve aranızdaki bağlantıyı fark ediyor. Yani umarım burada da bir nereye koydum o desteği bilmiyorum. Bir ikiz alev bağlantısı vardı. Ya inşallah ikiz alevi değil de ne bileyim bir ruh eşlisinin. Gerçi ikiz alevi de olabilir. Allah bilir. Her şey olabilir ama yeter ki ne bileyim doğru dürüst ne derler derslerini alsın, eğitimini alsın, ne bileyim öğrenmesi gerekenleri öyle öğrensin. Gerçek manada bir uyanışa geçip size hak ettiğinizi versin. Bakın Joker kartı ile ileri geri bu bağlantıyı anlamlandırmaya çalışıyor ama duyguları iki uç arasında gidip geliyor. Yani ayrılmış bir ilişkiniz de olabilir. Eğer böyle bir uyanıştan geçiyorsa uyanışlar sancılı ve sıkıntılıdır. Ama geldiği noktada sizinle ilgili fark ettiği büyük bir şey var. O da aranızdaki bağlantı. Bakın deste altıda girişim kartı. Şu, şu anda ikinci bir şans istemek için yanınıza gelmeyi planlıyor. Yakında iletişime geçecek. Yani bu kaçıncı iletişim kartı? Yani burada 3 tane çıkmıştı. Burada da çıktı. Yani umarım bu açılıma yansıyan enerji birçoğunuzda uyumlanır ve beklediğiniz o iletişimi alırsınız. Peki siz iletişim konusunda ne düşünüyorsunuz? Gerçi burada çok net konuştunuz açıkçası. Ben iletişime geçmem, ondan adım bekliyor dediniz. Ama yine de bir sormak istiyorum. Aklınızdaki insan sizinle iletişime geçerse ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sanki iletişimin şekline göre değişecek. Bazılarımız bu ilişkiyi bitirecek olabilir. Bazılarınız dediğim gibi bu artık ben çok uğraştığım zamanında artık hiçbir şey yapmam dediğiniz bir evrede olabilirsiniz. Sanki iletişimin şekline göre aranızdaki olup biten bu diyalog şekillenecek. Dediğim gibi çok fazla bir şey yapmayacak olabilirsiniz. Ondan daha fazla adım hareket bekleyecek olabilirsiniz ama sanki eninde sonunda ufacık da olsa bir tartışma hali söz konusu. Yani çok uzun zamandır beklediyseniz bir hesap soracaksınız gibi yorumluyorum ben burayı. Biraz destek almak istiyorum buraya. Hatta sadece bir tane alacağım. En baskın enerji ne olur?
İçindeki pusulayı bul. İyileşme kartı geldi. Bakın yani tartışmayla birlikte geldi. Yine deste altımızda bir hilekar kartı. Şüphelerin üstüne gitmek ve git ve tetikte ol. Yani sanki bu dediğim gibi iletişimin şekline göre belki tartışmalarınızla bu durumu netleştirecek olabilirsiniz. Yani birçoğunuz evet arzu ve istekleriniz var ama artık geldiğiniz noktada ben bir şey yapmayacağım. Onun kuracağı iletişimle birlikte ona göre seyir halinde ilerleyeceğiz diyor olabilirsiniz ve tabii bazılarımız tartışmayla beraber bu ilişkiyi iyileştirmek için de orta yolu bulmaya çalışacak olabilir. Şu desteden de bir tane almak istiyorum. Bakın hilekar kartı gelmişti. Burada da şeytani kartı geldi. Şey de diyebilirim bu yorumu. Hatta bir tane de şuraya alayım. Aşk. Göreceksiniz yani daha doğrusu bakacaksınız kurduğu iletişim diliyle sizinle ciddi bir şey için mi geliyor yoksa ne bileyim şeytani yanları, o arzu, istek tarafıyla mı geliyor? Yani sanki buna göre bir gözlem yapıp bu ilişkiyi devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz noktasında bir karara gidecek olabilirsiniz. Bakın yine bir deste altıda güneş kartı. Peki niyet ettiğiniz kişi sizinle iletişime geçecek mi? Hangi de hiç kullanmadığım bir desteği kullanayım istiyorum iletişim konusunda. Şuradan kullanalım. Allah Allah hep araya bir kartlar karışmış ya. Özgürlük kartı karışmış bunun da arasına. Niyet ettiğiniz kişi sizinle iletişime geçmeyi düşünüyor mu? Geçecek mi iletişime? İki tane kart geldi. Kılıç sekizlisi, tılsım ikilisi, yıldız kartı. Bakın yani o çok güzel geldi yine. Geçmişinde ben yapamam, ben edemem dediği olay neyse, kafada nasıl bir ruh halindeyse artık bunları dengelemeye çalışıyor. Kendi içinde bir çözüm bulmaya çalışıyor. Çünkü halinden memnun değil gibi görünüyor. Artık ya size adım atmak zorunda olduğunu biliyor. Artık şey sanki köprüden önceki son çıkış. Ben adım atacağım, ya atacağım ya atacağım. Çünkü atmazsa onu büyük bir yıkım beklediğinin farkında olabilir. Çünkü sizinle ilgili dediğim gibi umutları var. Bakın burada sizde gelecek hanenizde yıldız çıkmıştı. Burada da onun yani şu an kendi içinde bir savaş halinde olabilir. Neyi nasıl yapacağına dair derin düşünceleri olabilir ama hiç merak etmeyin. Sanki bunu olduracak gibi. Çünkü o kılıç sekizlisi enerjisinden çıkmış. Yine sizde aldığım gibi onda da kuş tüyü tarot destesinden bir tane alacağım. Diğerlerinden iki tane. Niyet ettiğiniz kişi sizinle iletişime geçmek istiyor mu? Geçecek mi? Dedik. Vicdan ve vicdan en adil yargıçtır. Bakın çok fazla adalet teması vardı ve size yaptığı haksızlıkların farkında olarak adım atacak olabilir. Yargılanmaktan korkuyor da olabilir. Bu dengeyi bulma hali bundan kaynaklanıyor olabilir. Ama içinde bir yerlerde de şifa ihtiyacı çok fazla. Şifa ihtiyacının çok fazla olduğunu da söylemek pek mümkün. Yine dediğim gibi şu desteden de iki tane almak istiyorum. Ergün kartı yine duyguları olan bir karttır. Bu da kitapçığını okumuştum. E, O geçmiş travmaları yüzünden o kadar böyle negatif demeyeyim ama geçmişe çok takılı bir insan, kolay manipüle edilen bir karakterden, personadan bahsediyor bu Ergün kartı. Kişinin duyguları vardır ama geçmişi o kadar ne derler zorluklarla, çilelerle geçmiştir ki onları düşünmeden edemiyordur. Bakın yine burada bir gün batımı kartı. Yani aklınızdaki kişi, niyet ettiğiniz kişi kendini inanılmaz yalnız hissediyor olabilir. Evet, şafak doğuyor, güzel bir hava açacak ama o böyle çok susuz, ya bereketsiz topraklarda yalnız kalmış hissediyor olabilir kartı ve buradan çıkışın sizinle pek mümkün olduğunu düşünüyor olabilir. Bakın deste altımızda teklif kartıymış. Yani gerçekten size duygularını açarak bir teklifte bulunacak olabilir. Çok fazla balık ve su teması var. Ergün karakterini balık burcuyla anlatmışlar burada. Gün batımı kartı yine yengeç enerjisi. O da bir su grubudur. Ve teklif kartı da su.
Yani duygularını açarak, gerçekten işin içine duygularını katarak size güzel bir teklifte bulunabilir. Kısmet kartı geldi. Çok güzel geliyor. Yine bakın bir balık, su grubu. Bir tane daha almak istiyorum. Ama çok fazla sudan bahsettik. Bu sefer de bir toprak grubu geldi. Yine burada Eymen kartıyla birazcık ne derler, strateji ama yine de toprak grubu olduğu için de sağlam, güvenle birlikte hareket edeceğini söylemek pek mümkün. Bu iletişimi kurmak istiyor dediğim gibi. Duyguları e, hala var sizde. Belki hiç bitmemiş bir ilişki içinde dinliyor olabilirsiniz. E, Haksızlık ettiyse yine de bir konuda bir iletişim problemi yaşadıysanız artık bunları çözmek istediği bir noktada kişi öyle görünüyor. Ya umarım bu açılımdaki bu güzel etkileri hepiniz yaşarsınız. Çünkü bana inanılmaz iyi ve güzel hissettirdi. Yani gelecek hanesinde tek bir kart yok. Eğer bir haksızlığa uğradıysanız kişi tarafından bunların çok bilincinde, içinde bulunduğu durumu değiştirme potansiyeli barındırıyor. Artık o harekete geçme enerjisinde olduğunu söylemek mümkün. Peki Rumi destesiyle sormak istiyorum. İlk önce aklınızdaki kişiyle bir tane kart alalım. Aklınızdaki kişiyle dair ne bilmemiz gerekiyor? Bakın kader çarkının olduğu kısma yeni bir kader çarkı geldi. Azize geldi. Dilek ve istekleriniz sanki duyulmuş ya. Bu alan neyse bu tam olarak bitmemiş. Bir şeyler, bir sırlar açığa çıkacak olabilir. Bu insanla karşılaşacak olabilirsiniz ve içsel olarak zaten hali hazırda bunu biliyor olabilirsiniz. Ya bizim ilişkimiz bitmedi, biter gibi oldu ama e, bir şansımız, bir dönemimiz daha var dediğiniz bir evredeyseniz eğer burası size niyet ettiğiniz kişiyle ilgili bunu müjdeliyor olabilir. Buraya kuş tüyü destesinden bir tane kart almak istiyorum. Hayat bazen can yakar, ilahi dönemeçlere güven. Tam da kader çarkının üzerine geldi. Öfke kartı. Oyunların cazibesine kapılma. Yani yardımcı deste biraz sizi uyarıyor olabilir. Bakın bakalım gerçekten bu insan nasıl gelecek? Niyetin nasıl olacak? Çünkü burada bir tartışma durumu da söz konusu görünüyordu. Belki de dediğim gibi bir tartışmayla bu olayın fitilini ateşleyecektir. Ama lütfen siz iç sesinize, size doğru olan, doğru hissettiren duygularla, mantığınızla biraz hareket edin. Bakalım neler olacak. Bir tane de şu desteden almak istiyorum. Niyet ettiğiniz kişiyle ilgili en doğru mesajı almaya niyet ediyorum. Bırak, yani gerçekten bırak. Ufukta daha iyi bir şey var. Eğer bırakmanız gerektiğini hissediyorsanız lütfen mantığınızın sesini de dinleyin. Bir bakalım neler olacak. Gerçekten bırakmanız sizin için daha mı hayırlı? Bunun en iyi cevabı yine sizde. Ama tabii burada bu kadar güzel bir mesajdan sonra herkese gidecek olduğunu düşünüyorum bu kartın. Ama bir tane daha almak istiyorum onun için. O kadar da ciddi değil, rahatla. Yani belki de dediğim gibi siz o kadar olumsuzluklara, can sıkıcı olaylara kafayı takmışsınızdır ki bir türlü salamıyorsunuzdur olayı, akışa teslim edemiyorsunuzdur. O kadar da şey değil diyor kart size. Ciddi değil, rahatla. Tabii ki ciddidir yaşadığınız problemler ama belki de bu ayrılık ciddi bir şey değildir ve kart bize bunu anlatıyordur. Yine iki tane dedim ama bir tane daha çekesim geldi. Gerçeğe ulaşmak için illüzyonu aşmalısın. Yani lütfen siz sürece, sisteme, plana, her şeye güvenin. E, Sizin olan zaten sizi bulacaktır. Hiç boş boşuna endişeli bir halde olmayın. Her şey eninde sonunda olacağına varıyor diyebilirim. Peki size 3 tane kart almak istiyorum. En yakın süreçte sizi ne bekliyor, neler bekliyor diyelim. Bir süredir planladığınız, düşündüğünüz, arzu ettiğiniz bir şey varsa onunla ilgili gerçekten bu tabii bir kişi de olabilir, bir iş girişimi de olabilir. O neyse sanki o
o konu hakkında amacınıza ulaşacaksınız ve eğer bir işse bu potansiyeli gerçekleştirmek için tüm girişiminizi, çabanızı kullanacaksınız. Bazılarımız için başka bir şehre gitmektir, yer değiştirmektir. Bazılarımız için tamamen bambaşka bir şeydir. Ama bu neyse planladığınız, düşündüğünüz şey sizi amacınıza, hedefinize ulaştıracak görünüyor. Yine bir tane de kuş tüyü destesinden alalım. Kartları çok sevdim bu arada. Karması güzel, kalitesi güzel. Çok güzel olmuş. Harikaların ortaya çıkmasını bekle. Yani bu 44 numaralı kart ve değnek kralının üzerine geldi. Bu olay neyse artık sizin için çok fazla düşündüğünüz, planladığınız, programladığınız, kafanızda ölçüp bittiniz. Lütfen sürece güvenin ve olacağına inanın. Çünkü bir şeyler dönüşüm aşamasında bir şeylerin ortaya çıkmasına çok az zaman kalmış diyebilirim. Yine yüksek benliğimden de 3 tane kart alalım. Hayatını başkalarıyla karşılaştırma. Senin yolculuğun sana ait. Lider olmak için gereken tüm niteliklere sahip olduğunun farkına var. Yaptığın fedakarlıkların karşılığını alacaksın. Çok güzel geldi. Sabırlı ol, beklemeye güven, her şey bir araya geliyor. Umarım bu mesaj sizin en çok canınızı yakan ya da ne bileyim canınızı sıkan, sizi sıkışmış hissettiren bir olayla ilgilidir ve artık bu yaptığınız fedakarlıkların karşılığını alacak ve tamamlanmaya gideceksiniz. Gitmelisiniz ya da ne bileyim umarım gidersiniz diyeyim. Çünkü sabırlı olduğunuz süreçler genelde sancılı ve zordur ve burada niyet ettiğiniz kişiyle ilgili olduğunu düşünecek olursam gönül ilişkileri gerçekten insanı yıpratan, zorlayan şeylerdir. Umarım her şey gönlünüzce olur. Yaptıklarınızın, fedakarlıkların karşılığınızı alırsınız. Bir süredir kötü enerjilerdeyseniz, sıkışmış hissediyorsanız bunlardan kurtulursunuz. Ama lütfen sürecinize, her şeye güvenin, inanın. Bırakın bir şeyler olacaksa zaten eninde sonunda sizin hayrınızda bir şekilde olacaktır. Buna güvende kalın, buna teslim olun. Umarım her şeyde istediğiniz gibi güzelliklerle olsun diyeyim. Şöyle bir buluşma, karşılaşma nasip etsin size Yüce Yaradan diyorum ve açılımı noktalıyorum. Kısmet olursa pazar akşamı görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.